Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size yaşlanmaktan ve osteoporozdan bahsetmek istiyorum. Neden osteoporoz konuşuyoruz? Çünkü osteoporozun kas iskelet sistemi üzerinde bir takım kötü etkileri var. Ancak bu etkilere geçmeden önce yaşlılık tanımını isterseniz tekrardan gözden geçirelim. Eskiden yaşlılık tanımı yapılırken bu bir kronolojik yaşa göre yapılırdı. Yani şu yaşın üzerindekiler işte yaşlı, şu yaşın üzerindekiler daha yaşlı vesaire. Fakat son zamanlarda bu tanımda bir değişiklik ortaya çıktı. Artık kendi konfor alanından çıkamayan, keşfetmeyen, araştırmayan, sürekli geçmişte yaşayan, kendini tekrar eden insanlara yaşlı diyoruz. Bakın şu anda siz bu programı izlerken bile eminim aklınızdan bu tanımla ilgili konumlandırabileceğiniz pek çok kişi geçmiş. Bunun sebebi şu: yaşlılık tanımı artık kronolojik yaşla ilgili değil. Bu sebeple bu tanımın üzerine bir de sağlıklı yaşlanma tanımı geldi. Sağlıklı yaşlanma nedir? Mobil olabilmek, keşfedebilmek, araştırabilmek ve topluma katkı sağlayabilmek. Buradaki kritik nokta bence şu: bir insanın kendi ihtiyaçlarını, kendi öz temizliğini yapabilecek kadar mobil olabilmesi, yani hareketli olabilmesi oldukça önemli. Çünkü eğer bunu yapamıyorsanız başka birinin sizin için bunu yapmasına ihtiyaç duyuyorsunuz demektir ki bu muhtaç olma durumu oldukça kötüdür. Peki biz ortopedistler olarak bu işin neresindeyiz? Bu yaşlılık tanımını yapıyoruz ama aslında yaşlanmakla beraber gelişen 3 tip değişiklik var. Bunlardan bir tanesi sosyal yaşlanma. Yani çevremizde insanlarla olan ilişkilerimizin yavaşlaması. İkincisi mental, yani zihinsel yaşlanma. Artık merak etmeyen, araştırmayan, okumayan ve giderek zayıflayan bir zihne sahip oluyor. Üçüncüsü fiziksel yaşlanma. İşte burada özellikle biz ortopedistlerin bir takım katkıları olabiliyor. Peki fiziksel yaşlanma nedir? Kas iskelet sistemi aslında vücuttaki tüm organların olduğu gibi yaşlanmaktan etkilenir. Buradaki kritik tanım osteoporoz. Nedir osteoporoz? Normalde vücudumuzun kemiklerde bir yapım yıkım dengesi var. 35'li 40'lı yaşlardan itibaren yıkım yapımdan daha öne geçer. Eğer bir kişi toplam kemik kitlesinin yaklaşık %25'ini kaybetmişse artık onda osteoporoz gelişmiştir diyebiliriz. Bunu basitçe tarif edelim. Kemikler bir binanın kolonlarına benzer. Bakın, binayı ayakta tutmak istiyorsanız bu kolonların sağlam olması lazım. Kıkırdak nedir? Kıkırdak da binanın çatısıdır. Herhangi bir şekilde bu kolonlar zayıflıyorsa, artık yük taşıyamıyorsa bu binanın ayakta kalması veya bu kıkırdak çatının ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Bunun 2 tane önemli sonucu olur. Bu kıkırdak çatı zayıfladığı için zaman içerisinde çökmeler başlayacak. 20'li 30'lu yaşlarda kıkırdak son derece sağlıklı, parlak, yük taşıma kapasitesi son derece yüksekken osteoporoz geliştikçe altındaki kemik yapı artık kıkırdağın gücünü destekleyemediği için kıkırdakta çökmeler, incelmeler ve ileri dönemde tamamen kayıplar yaşanacaktır ki özellikle diz ve kalça eklemlerinde ve omurgada gördüğümüz kireçlenme diye adlandırdığımız artrozun sebebi budur. Osteoporozun yol açtığı ikinci sebep ise kırıklardır. Bakın, normalde travmalar ile vücudumuzda kırıklar meydana gelebiliyor. Fakat osteoporotik kırıkların bir takım farklılıkları var. Normalde çok yüksek enerjiyle oluşabilecek kırıklar osteoporotik hastalarda çok daha düşük enerjilerle, yani basit düşmeler, basit travmalarla ortaya çıkabilecek kırıklar. Özellikle omurgada, kalçada, el bileğinde ve omuzda bu tip kırıklara rastlanabilmektedir. Omurgada rastlanan osteoporotik kırıkların en tipik görüntüsü omurun kendi içerisinde çökmesi ve artık yük taşıyamama durumudur ki biz buna kompresyon kırığı diyor. Bu kırık sonucunda omurga tamamen çökebilir. Bu çökmeye bağlı olarak bazı kemik parçaların omuriliği zedelemesi durumu ortaya çıkabilir veya kişi zamanla kırık iyileştikçe, bu çökme arttıkça öne doğru eğilebilmektedir. Yani bir kifoz, bir kamburluk durumu oluşabilmektedir. Ne yapıyoruz bunu önlemek için? Mümkünse kırık ilk oluştuğu anda kemiğin içerisini, çimento dediğimiz, kemiğin içerisini kemik çimentosu dediğimiz
özel bir maddeyle dolduruyoruz ki hem bu çökme artıp sinirleri rahatsız etmesin hem de ileride bir kamburluk durumu oluşmasın. Kalça kırıkları osteoporotik kırıkların içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Bir kişi kalça kırığı geçirdiğinde artık ayağa kalkabilmesi, oturabilmesi mümkün değildir ki bu hayatla bağdaşmaz. Bu hastaların en kısa sürede cerrahi olarak tedavi edilmeleri ve en kısa sürede tekrar ayağa kalkıp oturabilecek hale getirilmeleri gerekmektedir. Benzer şekilde el bileği ve omuzu içeren kırıklar çoğu zaman eklem içi kırıklardır ve bu eklemin tekrar normal kullanılabilmesi için ameliyat edilmesi ya da basit kırıklarsa alçı ya da askı ile tedavi edilmesi gerekebilmektedir. Buradaki kritik nokta aslında bu kırıklar oluştuktan sonra bizim yapabileceğimiz şeyler değil. İzleyicilerimize özellikle şu mesajı vermek isterim. Osteoporoz gelişmeden önce yapılabilecek şeyler çok daha önemlidir. Bakın size bir süreç anlattım. Özellikle 30'lu 40'lı yaşlardan sonra başlayan, kadınlarda menopoz sonrası bir takım hormonal değişimler nedeniyle hızlanan ve sonuçta sizin hareket kabiliyetinizi azaltan ve sizin düşmelere, kırıklara olan yatkınlığınızı artıran bir süreç bu. Bunu nasıl önleyebilirsin? Belki çok klişe sözler olacak ama bakın, spor yapmaktan, egzersiz yapmaktan, yürüyüş yapmaktan uzak durmamalısınız. Sağlıklı beslenme çok önemlidir. Kilonuza dikkat etmek çok önemlidir. Bunları özellikle küçük yaşlardan, daha doğrusu daha genç yaşlardan itibaren yapıyorsanız sonrasında devam etmek çok kolay. Çünkü hayatında hiç spor yapmamış birine 60'lı yaşlara gelip kalçasında, dizinde kireçlenme başladıktan sonra sen spor yapmalısın, egzersiz yapmalısın demek ve hastadan da buna uymasını beklemek oldukça zordur. Yaşınız, genel vücut kondisyonunuz her ne olursa olsun asla egzersiz yapmaktan uzak durmamalısınız. Benim kalçamda ağrım var, dizimde ağrım var, belimde ağrım var, ben yürüyemiyorum, işte belirli hareketleri yapamıyorum. Bunlar bahaneler değildir. Çünkü yapılabilecek egzersizlerin aslında pek çoğu yatarken ve otururken de yapılabilmektedir. Yürümek vücut kondisyonu için oldukça iyidir. Genel sağlığımızı destekleyen bir aktivitedir. Ancak çoğu zaman dizinizdeki, kalçanızdaki ya da belinizdeki kireçlenmeye iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla mutlaka hem osteoporoz tedavisi için hem de osteoporozun yol açtığı sorunlar için hekiminize başvurun. Size uygun yönlendirmeyi mutlaka yapacaklardır. Ve osteoporoz tedavisi sadece bir hekimin tekelinde olan bir durum değildir. Ortopedistler, fizik tedavi hekimleri, endokrinologlar gibi pek çok hekimin bir arada olduğu multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tedavidir osteoporoz. Eğer osteoporozdan korunmak ve ortaya çıkabilecek olası problemlerle baş edebilmek istiyorsanız bu problemler ortaya çıkmadan, henüz osteoporoz gelişmeden mutlaka hekime danışmanız ve uygun önerileri almanız gerekmektedir. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Size kısaca osteoporozdan ve sağlıklı yaşlanmadan bahsetmeye çalıştım. Başka bir programda görüşmek üzere.